Bugün bunların hepsini yemeyi planlıyorum dostlar öncelikle. Şimdi sonra farklı şeyler aldım. Mesela şöyle bir şey aldım. Sırada ne var? Şimdi sushi'ye artık geçebiliriz dost. Başka hangi ülkede var acaba bu ya? Yoktur herhalde. Bakar mısın? Tam bir kutu araba. Yürüyen yol diyeyim daha doğrusu. Abi sushi'ler böyle sürekli geliyor. Tabakları çekiyorsunuz, seçip alıyorsunuz. İlk sushi'mizi şu şekilde aldık. Evet, Kobe beef geldi abi. Allah Allah. Çok hızlı bitti. Çok hızlı bitti. Ve herkese uzak doğudan, dünyanın bir ucundan, Japonya'dan selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dost. Asya'dan devam ediyoruz. Dün geldim buraya, biliyorsunuz geçen haftaki videomuz Vietnam'dan gelmişti. Benim için aslında Vietnam dündü. Şimdi Japonya'ya geldim. Şu anda bir tane adadayız. Bir tane köprü var şu ileride, GoPro'dan gözüküyor mu bilmiyorum. Köprü adayı anakaraya bağlıyor. Ben de şimdi otelden çıktım. O köprüden anakaraya gideceğim ama neyle gideceğim? Yürüyerek gidilmiyor oraya, trenle gidiliyor. Köprünün diğer ucunda hemen Tokoname diye bir tane kasaba var. Kasabada görülecek böyle birkaç yer var. Birazcık yürüyüş yapacağım orada. Onun dışında bugünkü videomuz dostlar Japon yemekleri. Japonya benim favori ülkelerimden bir tanesi değil gezmek için aslına bakarsanız. Japonya'da benim en çok dikkatimi çeken şey farklı farklı yiyecekleri dostlar. Bir markete girdiğiniz zaman bile, cipsleri bile birbirinden farklı, birbirinden çeşitli bir sürü yemekleri var. Ben dün geldim dostlar. Geldiğimde hava kararmıştı. Havalimanında bir tane market vardı. Markete gittim. Birbirinden farklı çeşit çeşit yiyecekler vardı. Otelde odamda yedim. Şimdi sizi düne götüreceğim önce. Dün yediğim yemekleri göstereceğim. Önce bir onları görelim. Ondan sonra bugünden devam edeceğiz. Siz o görüntüleri izlerken ben de tren istasyonuna kadar yürümüş olurum. Hadi bakalım gün başlasın. Birazdan görüşürüz. Otel adamı hoş geldiniz. Bir önceki gecedeyiz şimdi. Dostlar burada Family Market diye bir tane market vardı. O markete gittim. Orada böyle çok ilginç farklı Japon yiyecekleri vardı. O yemeklerden alabildiğim kadarını, yani yiyebileceğimi düşündüğüm kadarını almaya karar verdim. Ve şimdi onların hepsini topladım. Otel odasına getirdim. Şöyle önüme dizdim. Şimdi size de bunları göstereceğim. Bugün bunların hepsini yemeyi planlıyorum dostlar öncelikle. Şimdi şu sushi zaten. Sushi'yi anlatmaya gerek yok. Çiğ balık ve pirinçle yapılıyor biliyorsunuz. Sonra farklı şeyler aldım. Mesela şöyle bir şey aldım. Bu dostlar wasabili bezelye tarzında bir şey. Tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum ama deneyeceğiz. Tofu aldım bir tane. Daha sonra şöyle garip bir şey buldum. Bundan aldım. Küçücük bir balık türü ve badem var. İkisini birlikte karıştırıp koymuşlar. Bunun içinde ton balığı ve mayonez var. Üzerinde de yosunla kaplanmış. Muhtemelen pirinç var içinde. Çok farklı bir şey. Bundan daha önce yememiştim. Görüyordum ama sık sık. Şu önümde duran da takoyaki. Biraz önce ısıttırdım bunu mikrodalgada. Şu anda sıcak durumda. Normal bildiğiniz dışı hamur. İçinde de ahtapot parçaları varmış. Ve bu dostlar, bu da boiban olarak geçiyor dostlar bunlar. Dışı bildiğimiz hamur, süt, un, şeker, et, bu şekilde hepsini karıştırıp Japonların en ünlü şeylerinden bir tanesi de bu. Şimdi şu takoyaki ile başlayalım bakalım. Chopstick'imizi aldık. Bu şekilde yumuşacık abi. Hani ahtapotu hissettim ama çok da güzel bir tadı olduğunu söyleyemem. Tabi bunlar marketten alınmış yiyecekler. Belki restoranına gitsen çok daha farklı olacak. Şu içini gösterelim. İçi evet böyle bildiğiniz hamur. Ahtapot nerede ya? Evet, ahtapot dediğimizde abi şu kadarcık bir şey çıktı içinden. Gördüğünüz şu ahtapotmuş. Bu arada gördüğünüz bütün her şey toplam 200 TL tuttu. Evet, daha fazla soğumadan şimdi şu hamur banı yiyeceğim dostlar. Daha önce çok görüyordum, hiç denememiştim. Bakalım bunun tadı nasılmış. Bunun tadı bayağı güzelmiş ya. Ben şekeri çok seviyorum abi ve bu da bayağı bildiğiniz şekerli olduğu için, yani içinde bayağı şekeri hissediyorsun. Evet, şeker bağımlılığımdan dolayı şu anda buna bayıldım ben. Şöyle bir görüntüsü var, içi de şu şekilde. İçinde de et var. Bu güzelmiş. Bu tamam, bunu tuttum abi. Sırada ne var? Şimdi sushi'ye artık geçebiliriz dostlar. Sushi'ler çok güzel. Her birini tek tek yorumlamayacağım. Yoksa çok uzun olur. Şimdi diğerlerini yiyorum. Ondan sonra biraz dinlenip spora gideceğim. Geri döndüğüm zaman şunu çok merak ediyorum. Bu nasıl olacak? Bana afiyet olsun. Birazdan yine burada görüşürüz. Sporumu yaptım. Geri geldim dostlar. Bunların hiçbirinin hemen hemen ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şu dumpling, onu biliyorum. Bildiğimiz mantının büyüğü aslına bakarsanız. Tadının güzel olmasını bekliyorum. Mantının zaten hastasıyım. Gerçekten de mantı tadı var bu arada. Şu ana kadar dostlar bu dumpling çok güzeldi. Bir de baoban. Şekerli hamur, içinde et. O çok güzeldi. Şimdi şuna geçiyorum. Bunu açalım bakalım. 1, 2, 3 diye numaralar koymuşlar açma sırasına göre. Bakalım nasıl olacak. Şöyle biri tutuyorsun. Çekiyorsun. Ekmek arası ton balığı yaparlar ya. Bunlarda da dostlar pirinç arası ton balığı. Pirincin içine de mayonez sıkmışlar. Şu yosunun tadını zaten seviyorum. Evet, ton balığın tadı da güzel. Pirinci de güzel yapıyorlar. Yani gayet güzel ha. Yani ekmek yerine böyle de yenilebilir. Evet, son olarak şöyle dostlar. Bunu daha önce açtım spora gitmeden önce. Tadını merak ettim çünkü çok. Baktım birazcık. İlginç bir tadı var. Bakın. Şöyle küçük küçük balıklar abi. Kurutmuşlar bu balıkları. Yanına da badem parçaları koymuşlar. Yani şu anda abi çat çat
küçük küçük kızartılmış hamsileri çat çat ağzıma atıyorum. Bildiğin hamsi cipsi. Bunu atıştırmalık çerez olarak adamlar bunu yiyor. Bunlara daha önce bezelye dedim. Bunlar dostlar küçük küçük nohutlar şu şekilde. Nohutu nasıl yapmışlar bilmiyorum ama şu yosun, gördüğünüz yosun, bakın şurada resmi de var zaten. Yosunla harmanlamışlar. Bildiğiniz nohutu yediğin zaman deniz tadı alıyorsun, balık tadı alıyorsun. Şu yosunun tadını alıyorsun. Nasıl yapmışlarsa. Evet, bu akşam burada kapatıyorum. Şimdi kasabaya gidip sushi yeme vakti. Hadi bakalım oraya gidelim. Evet, siz o görüntüleri izlerken ben de havalimanının terminalinin içine geldim. Tren istasyonunun önüne geldim dostlar. Şimdi şu karşımda gördüğünüz makinelerden bilet alacağım. Şöyle Japon yeni geçiyor dostlar Japonya'da. Onu da size göstereyim. Şu an elimde sadece bu var. Birkaç tane de bozukluk para var. 1000 yen. 1 dolar yaklaşık 140 yene falan geliyor. Bu arada dolar bozarken makineden bozdum. İlk defa hayatımda makineden bozdum. Evet, biletimizi geçirdik dostlar. Şimdi trenlerden bir tanesine bineceğim. 3'ten 6'ya kadar Tokoname'ye gidiyor dedi. Zaten bir sonraki durakta ineceğiz. Şuraya girelim. Şimdi tren istasyonundan çıkış yaptım. Yaklaşık 2 dakika sürdü. Tren bayağı hızlıydı bu arada. Tokoname kasabasındayız şu anda. Hiçbir yerde İngilizce yazı yok tabi. O yüzden çok anlamıyorum etrafta neler var neler yok. Bakın, Vietnam, Tayland, Endonezya'daki Asya ülkelerinden sonra etrafın sessizliğini göstermek istiyorum öncelikle. Yani etraf huzurlu demek, çok bir eğlence yok buralarda demek. Şimdi bu adamlar çok disiplinli. Kore, Çin, Japonya, yani çok sevdiğim ülkeler olduğunu söyleyemem çünkü çok disiplin, çok fazla kural var. Dostlar, burası Tokoname'de görülmesi gereken en önemli yer olarak geçiyor. Çanak çömlek sanatıyla sanatçılar gördüğünüz motifleri buraya yapmış. Hepsinin de bir anlamı var. Bakın mesela bu Health and Long Life diyor. Yani uzun ve sağlıklı bir hayatı simgeliyormuş. Bunu beğendim. Safe Travels. Bu tam benlik abi. Bunların küçüklerinden satıyorlarsa eğer bundan almak istiyorum. Güvenli seyahati temenni ediyormuş. Evet, güzel bir tane daha buldum. Safe Flights. İyi uçuşlar. Evet, artık duvarın sonuna geldim. Son olarak şunu gördüm. Bunu da bütün Türkiye'ye armağan etmek istiyorum. Maintaining Mental Health. Akıl sağlığımızı koruma temennisi. Bu da gayet tatlı olmuş bir şekilde. Yollar bakın hep böyle. Her yerde. Şu ana kadar gittiğim hiçbir yerde öyle geniş otobanlar, şunlar bunlar, yollar görmedim. Başka hiçbir ülkede böyle arabalar görmüyorum. Arabaları hep bu şekilde. Tam bir kibrit kutusu gibi bütün arabaları. Bakın arkaları hep böyle dümdüz bu şekilde geliyor. Konyan diye bir yere gidiyoruz. Galiba şunu görmeye gidiyoruz. Her şey Japonca olduğunda da çok anlayamıyorsunuz açıkçası. Tabelaları şimdi anladım ne olduklarını. Şu an 4'ten geldik. 5'teyiz. 6'ya gideceğiz ama istiyorsanız direkt bunu görmek, direkt bu taraftan gidebilirsiniz diyor. Evet, yine kibrit kutusu gibi bir araba gördüm. Bunu göstermek istiyorum. Jeep abi. Tamam mı? Ya o kadar küçük ki. Bizdeki Nissan Micra boyutlarında bir Jeep şu anda karşımda. Başka hangi ülkede var acaba bu ya? Yoktur herhalde. Bakar mısın? Tam bir kutu araba. Evet, görmek istediğimiz, gelmek istediğimiz yol da buydu dostlar. İşte şunlar çömlekler, bu şekilde bir yol yapmışlar. Yan taraf tamamen böyle. Gördüğünüz duvarların içine bunları koymuşlar hep. Yani açıkçası benim aşırı çok ilgimi çektiğini söyleyemem şu olayları. Neyse, hızlıca burayı yürüyerek bitireceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Abi ben yeme turistiyim ya. Benim olayım abi yemek ya. Ben onu anladım yani. Gezerken bir yerlere en çok ilgimi yemek çekiyor abi. Sonunda o büyük kedi heykelinin oraya ulaştım. Bütün yolu takip ettim. Tokanyan dedikleri kedi heykelinin oraya geldim. Evet, şimdi ne yapıyorum? Sushi yemeye gidiyorum dostlar. Yeterince acıktım. Önce sushi yiyeceğiz. Sonra bir tane adını hatırlamadığım bir yemekler var. Onu yiyeceğim. Sonra vaktim kalırsa bir de ramen yiyeceğim. 3 tane farklı yemek yiyeceğim. Ondan sonra günü kapatacağım. Hadi sushi'cide görüşürüz. Sushi'cinin önüne geldim. Şimdi konsepti anlatacağım size içerideki. 3 farklı tabak çeşidi var. Bir tanesi sarı, bir tanesi kırmızı, bir tanesi siyah görüyorsunuz. Evet, yürüyen merdiven gibi. Merdivenleri düşünün abi. Yürüyen yol diyeyim daha doğrusu. Abi sushi'ler böyle sürekli geliyor. Tabakları çekiyorsunuz, seçip alıyorsunuz. Masada soya sosu var. Bu ne lan? Wasabi, toz şeklinde wasabi. Bunu ilk defa gördüm. O turşularından adamların. Ondan sonra kürdan ve chopstick. Şimdi gözüme güzel gözükenleri deneyeceğiz bakalım. Konsept çok iyi değil mi yani? İlk sushi'mizi şu şekilde aldık. İlginç duruyor. Üzerinde karides var, çiğ karides var. Mayonez var, soğan gibi bir şey var, avokado var bir de. Evet, bu arada gözüme güzel gözüken bir tane daha vardı, ondan da aldım. Burada beğendiğiniz bir şey olmazsa eğer dostlar, aynı zamanda şöyle yapabiliyorsunuz. Buraya girip buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Onlar direkt size geliyor. Şuraya soya sosu koydum. Sonra da wasabi sandığım tozdan koyacaktım, şu tozdan. Dostlar, bu matcha benim de çok sevdiğim bir çay biliyorsunuz. Buraya Japon çayı koymuşlar toz şeklinde. Önce suyu dolduruyorsunuz. Daha sonra matcha tozundan suyunuzu ekliyorsunuz ve matcha çayı yapıyorsunuz kendinize. Bu da karabiber, pul biber falan filan, onlar geçiyor. Şu da wasabi dostlar. Aynen, bakın şöyle. İlk sushi'mizi aldım. Az önce wasabi'nin tadına baktım bu arada. Bayağı acı. Yani şu kadarcık herhalde bizim için yeterli olur. Evet, ilk sushi'mizi yiyoruz. Hadi bakalım. Dünküyle alakası yok. Yani dünkü kötü değildi ama
Sushi böyle olur abi. Dün yediğim sushi pirincin böyle şekerli olmasından falan filan dolayı güzeldi. Şu anda balığın tadını alıyorum. Şu an yediğimde şu balığın ben tadını alıyorum ve gerçekten çok güzel, çok bayıldım. Fiyatlar da bu arada bayağı uygun. Şu 120 dediğimiz $1 bile değil. Yani şu tabağın tanesi dostlar $1 bile değil aslına bakarsanız. Bu fiyata yani dünyanın hiçbir yerinde sushi bulamıyor. Şimdi başka bir tane daha aldım. Bir de şuradan sipariş vermek istiyorum abi. Şuraya gireceğim şimdi. Buradan bir tane sipariş vereceğim. Order diyoruz buradan. Şuraya geldi siparişim. Buraya order dedim. Bu tabaklardan herkes alabiliyor. Şu tabak mesela birisinin siparişi, bu tabaktan almıyorsun. Evet, şimdi buradan müzik ötmeye başladı. Your order is coming dedi. Yani siparişim geliyormuş. Hangisi, bu mu benim siparişim? Bir dakika, bu olabilir. Evet, galiba bu. Aynen 4 tane. İçinde tuna var. Doğru. Aynen kırmızı tabak. Doğru, bu benim siparişim. Siparişim geldi. Çok kolaymış ya. Sana yaklaşırken haber veriyor bildiğin. Bakın tatlı söylemiş insanlar. Şu anda tatlı geliyor mesela. Oo çok iyi ya. Ben bu sistemi çok beğendim ya. Türkiye'de de olsa keşke. Şimdi siparişimi verdiğim şu tuna roll'dan deneyeceğim dostlar. Buna bakalım. Şu chopstickleri de kullanmayı bir türlü tam beceremedik. Şöyle. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel olmuş. Kırmızı tabağımız. Şimdi bunun fiyatı diğerinden yaklaşık yarım cent daha fazla. Ama tadı gerçekten çok güzel. Evet dostlar, az önce şurada oturuyordum. Tabakları geri verdim. Tabakları geri verince dediler ki o zaman masanızı değiştirelim. Orası pislenmiş dediler. Orada devam etmemi istemediler. Burada ramen isteyeceğim abi. Hazır kredi kartımda çalışıyorken şimdi tertemiz masada en baştan başlıyoruz. Hiç yememiş gibi. Kendime buradan İngilizceye girdik. Buradan ne isteyeceğiz? Noodle'la soup'a giriyorum. Dostlar ramen böyle bunların çorbası gibi düşünebilirsiniz abi. Çorbadan ziyade ama içinde noodle var. Ondan sonra sebzeler var. Ondan sonra et var vesaire vesaire. Şuraya bir daldım. Tam daldım şu anda. 5 tane farklı sipariş verdim. Görüyorsunuz burada siparişlerim duruyor. 4 tane sushi söyledim. Bir tane de ramen söyledim. Kobe beef diye bir olay var abi. Dünyanın en pahalı ve en güzel eti diye geçiyor. Hayvanlara yemek yedikten sonra masaj falan yapıyorlar abi. Öyle bir et. O etin sushisini yapmışlar. Muhtemelen eti pişirmişlerdir diye tahmin ediyorum. Orada pişik gibi duruyordu resimde. Şimdi ondan bir tane sipariş ettim. Bakalım nasıl olacak? Bunlar benim. Gelenler benim abi. Bir tanesi şu. Şu arkadaşı söyledim. Şöyle üçlü. Onu alayım canım. Teşekkürler. Evet, Kobe beef geldi abi. Bunu sadece eti yiyeceğim. Eti merak ettiğim için aldım abi. Bütün siparişlerim şimdi önüme geldi. Tekrar yemeye başlamış gibi hissediyorum kendimi. Şimdi ramenimiz geldi dostlar. Şu şekilde. Şunlar kızartılmış karideslerimiz dostlar. Noodle var. Birazcık sebze var. Yeşillik falan filan var. Yani çok fena değil ama mesela şeydekinden çok bir farkı yok. O Tayland'da sokak yemekleri videosu çekmiştik hatırlıyorsanız. Orada hani noodle yemiştim. Tavuk ayağı falan filan vardı üzerinde. Ondan aşırı bir farkı yok açıkçası. Yani çok aşırı beğenmedim. Evet abi, ramenimi bitirdim sonunda ve şimdi geldik beklenen ana. Bakalım bunun tadı nasılmış. Allah Allah. Çok hızlı bitti. Çok hızlı bitti. Oha. Vay arkadaş. Yani nasıl anlatacağım ki ben bunu şimdi? Abi evet, bir kendimden geçtim. Videoyu kapattım o yüzden. Şimdi devam edeceğim. Abi çok farklıydı. Et. Çok farklı etti. Hayatımda yediğim en iyi et değildi bu arada. Onu da söyleyeyim ha. Farklı derken. Abi et o kadar yağlı ki. Zaten Kobe etinin, bak şuraya bir fotoğrafını koyalım onun. Her yeri böyle şey gibi, mermer gibi olur böyle yağdan. İçine kadar işlemiş olur. Eti çiğnerken böyle yani ağzında yok oldu. Eridi gitti abi. Çünkü çoğu yağydı zaten. Yani çok fazla yağ vardı ama kötü bir yağ değil. Hani böyle bizim yediğimiz etlerdeki yağlar gibi değil. Bayağı bildiğin şeker gibi. Ağzında bak hala ağzımda eridi gitti abi. Pat diye yuttum. Evet, tadı çok güzeldi. Çok küçüktü ama. Yani Kore'de Korean Barbecue'ye gitmiştik hatırlıyorsanız birkaç hafta önce. Onu mesela geçemezdi ama çok farklıydı. Yani farklı bir şeydi. Çok ilginçti. Her neyse, ben birkaç saat sonra artık uçuşa gideceğim. Videoyu burada kapatacağım dostlar. Bunları bitireceğim. Hesabı ödeyeceğim. Ondan sonra ayrılıyorum. Nereye gidiyoruz? Vietnam'a geri dönüyoruz. Ama başka bir şehre. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh şehrine gidiyoruz. Orada yaklaşık 3 gün kalacağım. Orada güzel şeyler yapacağız. Birkaç tane arkadaşımla buluşacağım falan. Eğlenceli geçeceğini tahmin ediyorum. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta Vietnam'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, şu beyaz balıkla başlayalım bak. Oo.